Evet, böyle bir yere doğru gidiyoruz bakalım. Ben de nereye gittiğimizi bilmiyorum ama harika bir ses geliyor ağaçtan. Bu birinin evi herhalde ama sizin için. Evet, çok da gitmek lazım sanki. Öyle hissettim. Sorry. Nama Juli. Evet, bir yürüyüşe çıkmak istedim. Hem ben yürürken hem siz de en azından bir yürüyüş yapmış olursunuz. Tabii buradaki insanlar inanılmaz sıcakkanlı. Gerçekten yolda yürürken size bakıyorlar, gülümsüyorlar, selam veriyorlar, fotoğraf çekilmek istiyorlar. Yabancı olduğunuzu tabii ki anlıyorlar. Ve beyaz biri olarak, beyaz tenli biri olarak, bunu tabii ki ırkçı bir tabir olarak kullanmıyoruz. Dikkat çekiyorsunuz ama pozitif anlamda dikkat çekiyorsunuz. Yani olumsuz bir dikkat çekme değil bu. Burada motosiklet genelde kullanıyorlar. Buradaki yerel halk. Şöyle belki caddeye doğru çıkarsam şuradan sık sık motorluların geçtiğini göreceğiz. Ve gerçekten tertemiz bir havası var. İstanbul'a nazaran buraya geldiğimden beri müthiş bir tazelenme hissediyorum. Yani temiz bir hava, doğanın içerisinde. Şimdi caddeye çıkmaya çalışıyorum buradan. Rastgele bir sokağa girdim çünkü. Caddeye çıktığımda orada da motorları sık sık göreceksiniz ne kadar kullanıldığını. Zaten bu bölgenin, Endonezya'nın tamamında öyle, daha yoğun kullanılıyor. Şimdi size şey dediğimden beri hep araba geçiyor. Motor çok kullanılıyor diyorum, hep araba geçiyor sonrasında ama normalde motor çok kullanılıyor yani. Şey değil. Yani ben de biraz pratik yapmayı düşünüyorum. Motoru hani buraya geldiğimde tabii trafik biliyorsunuz soldan akıyor. Soldan aktığı için trafik. Şöyle zaten görürsünüz motorları. İlk geldiğinizde bir kafa karışıklığı yaşanıyor. Çünkü hani nereden ne gelecek, ne çıkacak ona alışmak zaman alıyor. Böyle araç kiralayıp, motor kiralayıp kullanmanızı tavsiye etmem. Birazcık gözlemlemek önemli. Yani geldiğimden beri kız arkadaşım kullanıyor. Yani ben arkasında artçılık ediyorum ona. Onun dışında gözlemlemeye çalışıyorum. Nereden nasıl dönüyor, nerede neye dikkat ediyor. Ama ilerleyen günlerde bir pratik yapma şansım da olacak. Şöyle çok kendimi göstermeyeyim çünkü genelde gezi videolarını izlediğimizde insanlar şeyi sevmiyorlar. Hani sürekli hello. Çok böyle kendimi göstermeyi sevmiyorlar. Pagi. Çocuklar da motosiklet kullanıyor. İllegal bir şeyi çekmiş olabilirim şu anda. Güzel, sakin bir bölge burası. Sessiz, sakin, temiz bir havası var. Bir hafta sonra falan da Paskalya, 5 Nisan'da Paskalya kutlanacağı için böyle süslemeler de görebiliyorsunuz etrafta. Her yerde kilise var burada da. Paskalya aslında İsa Mesih'in dirilişinin kutlandığı bayram. Yani İsa Mesih tüm insanlığın günahlarını yüklenmek için çarmıh üzerinde öldüğünde mezara konuluyor. Mezara konulduktan sonra 3 gün sonra, 3. gün diriliyor. Ve dirildikten sonra yaklaşık 40 gün boyunca öğrencilerine gözüküyor ve göğe alınıyor. Ve aslında bu sayede İsa Mesih tüm insanlığın günahlarını, yani Adem'in kaybettiği o sonsuz yaşamı İsa Mesih kendi ölümü ve dirilişiyle tekrardan kazanmış oluyor. Adına iman eden herkese de aslında bu kurtuluşu sağlamış oluyor. O yüzden diriliş kavramı Hristiyanlık için çok önemli. Doğuş kavramı da önemli tabii. Doğuş bayramı da Noel oluyor zaten. Ve burada böyle bir kilise var. Onu da göstereyim. Şöyle kocaman bir haç var. Aslında burası bir Protestan kilisesiymiş ama ben ilk gördüğümde Katolik, Ortodoks gibi sandım. Çünkü heykel genelde kullanmıyorlar Protestanlar. Protestanlıkta genelde heykel kullanılmıyor. Ama burada kullandıklarını gördüm. O ilginç geldi bana. Onlar da sanırım şurada yazıyor hani belki hello Paskalya ile ilgili Paska diye yazıyor onlar da. Paska. Onlar da Paskalya'ya hazırlanıyorlar. Yani 5 Nisan'da, bugün 25 Mart, 5 Nisan'da bir hafta sonra diyebiliriz herhalde. Paskalya'yı kutlayacaklar onu. Hello. Ve böyle aslında tüm mahalleyi bununla da süslemişler. Yani haç ve mor bir bez var. Mor da Paskalya'nın sembolü. Yani Paskalya rengi olarak görülüyor, kabul ediliyor. Etrafı biraz daha göstereyim size. Hello. Şimdi tabii herkes bakıyor doğal olarak. Kimdir bu diye. Evet, şöyle sağ solda gösterelim. Gördüğünüz gibi sokak boyunca Paskalya sembolleri döşenmiş. Yani dediğim gibi buradaki en çok hoşuma giden şey gerçekten özellikle doğal güzelliklerine baktığımız zaman çok bakir olması, yani çok korunmuş olması, fazla bozulmamış olması. Yürürken şöyle bir durup sadece etrafı izlemeniz bile yetiyor. Şu an dediğim gibi belki bulunduğum bölge daha
hani biraz daha tek başıma olduğum için daha böyle merkezi bir yerde yürüyorum. Burada bule diyorlar bize. Beyaz tenlileri gördüğü zaman. Hello, bule. Bule ya da Mister diyorlar. Hani İngilizce kitaplarında Mr. and Mrs. Smith vardı ya. Oradan kalma bir bilgiyle Mister diyorlar bize görünce. Saygı ifadesi, yani Sir yerine Mister diyorlar. Kedi çok nadir görülüyor burada. Yani çok az gördüm. Kız arkadaşımın evinde, yani onlarda da ailesinin evinde köpek var ama kediyi çok az gördüm. Sokakta. Çok nadir yani. İstanbul gibi değil. İstanbul'da tabii adım başı kedi var. Görevlendirilmiş gibi kedi var yani. Burada ise epey az. Evet, böyle derinliklere doğru gittik. Şu an geldiğim yerden geri döneceğim büyük ihtimal. Çok da nereden geldiğimi de hatırlamıyorum ama öyle derinliklere doğru gidiyoruz. Hava gerçekten çok temiz. Yani keşke videoda bunu hissettirebilsem size ama yani gerçekten çok güzel bir havası var. Onu söylemek istiyorum. Şöyle sağ taraf zaten olduğu gibi bırakılmış yani. Orman yani. Ya da birinin bahçesi, bilmiyorum artık ama hani böyle bir size merkezi de göstermek isterim. Merkezinde de heykeller var. Böyle güzel evler var burada. Küçük küçük, renkli renkli evler var. Evet, böyle bir yere doğru gidiyoruz. Bakalım, ben de nereye gittiğimizi bilmiyorum ama epey bir yürüdük. Güzel de bir yürüyüş yaptık. Şöyle sandallarımızla yürüyoruz, parmak arası terliklerimizle. Buraya müjdeyi getiren, yani İncil'i getiren, öyle söyleyeyim, 2 Alman misyoner var. Otto ve Gezler. Ve burada çok saygı duyuyorlar onlara. Onların heykelleri de burada var. Aslında Otto burada ölüyor, hayatını kaybediyor ve mezarı da burada. Yani ülkesine geri götürmüyorlar. Gezler ise sonrasından vefat ediyor ve onun sonrasında Avrupa'ya götürüyorlar bedenini. Almanya'ya, yani kendi memleketine götürüyorlar. Ama Otto burada kalıyor ve onun da belki mezarını görmüş olacağız. Dediğim gibi Mansinam Island var, Mansinam Adası. Orası da aslında Gospel Island olarak da geçiyor. Orayı da detaylı olarak göstermek isterim. Şurada çok güzel bir yol var. Kesinlikle buraya gireceğim. Hatta bir yandan da küçük bir story de çekelim. Şöyle bir yandan da telefonla story de çekiyorum ki biraz sıcaktan dolayı telefonun kamerası kasma yapabiliyor, donma yapabiliyor. Ama iyiyiz. Şu anda DJI ile vlog kaydediyorum. Bir yandan da telefondan WhatsApp'taki kıymetli ailemi geride bırakmıyorum. O yüzden her tarafı gösteriyorum. Çok güzel bir doğa. Harika bir yürüyüş. Tertemiz bir hava. Ve gerçekten burası çok güzel. Çok dinlendirici. Tavsiye ediyorum. Şey gibi oldu, sanki valilikle çalışıyormuşum gibi oldu ama öyle. Evet. Çok sakin, gördüğünüz gibi çok chill, yani çok sakin bir ortam. Şurada büyük bir bina var. Ne olduğunu bilmiyorum ama büyük bir bina var orada. Cami mi o ya? Belki camidir. Tabii hani Hristiyan çoğunluklu dedim ama burada tabii ki Müslümanlar da var, cami de var. Ezan sesi de duyuyorsunuz. Onu da söylemiş olalım. Burada bilardo salonu varmış. Gençler burada, Papualı gençler, Manakvareli gençler burada takılıyor herhalde. Burası kilise, onu anladım. Şu sağ tarafı kilise, orada haç var. Şu solu bilmiyorum. Sol biraz cami gibi duruyor. Yani cami ve kilise yan yana burada da. Onu da görüyorsunuz. Şöyle normal orman, yani buradan sonrası tamamen orman. Çok, şimdi şuraya girmek istemiyorum ama zoom yapalım. Ayağımda çünkü şey var. Parmak arası terlik var ve otun içinden ne çıkacağını bilmiyorum, o yüzden gerek yok. Ama baksanıza, direkt olduğu gibi duruyor buraya, yani şey. Şöyle sadece ta uzakta bir ev var. Harika dinlendirici bir havası var. Yani burası birinin mülkü mü acaba bilmiyorum ama şöyle bir hazır açıkken etrafı göstermek istiyorum size. Baksanıza şu sese. Rüzgar böyle bir ağaçlara vuruyor.
Ve harika bir ses geliyor ağaçlardan. Şurayı da çekelim. Çok güzel, şu rüzgarın ağaçlara vurduğu ses harika yani gerçekten. Hello. Burada hani ben zaten karakter olarak daha öyleyim, sıcakkanlıyımdır, arkadaş canlısıyımdır. Burada da daha da çok bunu yapıyorum ki zaten buranın insanları da böyle ve onlar da hoşlarına gidiyor. Selam vermek, günaydın demek, nasılsınız demek. O da önemli. Çok aşağıya inmeyelim, kayıp düşmeyelim, gerek yok. Ama güzel bir manzara. Onu da göstermek istedim. Evet, çok iyi geldi yani yürüyüş çok iyi geldi. Şimdi Reski onlar yemek hazırlıyorlar. Ben de hani biraz böyle durabilen bir adam değilim ya bir şey yapmam lazım. Hello. Ya bir şey yapmam lazım ya da yani bir şeyle uğraşmam lazım. Çok güzel bak ağacın altında. Vücut ona alışmış. O yüzden ya yürüyüş yapacağım ya çalışacağım. Erkek için de önemlidir. Onu da tavsiye ederim yani. Çünkü erkek boş kaldığında sıkıntı olabilir. Ama yani bedeni çalıştırdığında daha sağlıklıdır erkek için. Onu da söyleyeyim. Yani yaratılışta bu böyle. Tanrı'nın yarattığı şey de bu böyle. Burada böyle bir meydan gibi bir şey var herhalde anladığım kadarıyla. Ne için bilmiyorum ama öyle gidiyor. Önümde Papualı bir abi gidiyor Manoklar ile. Ona selam verdik. Şunu da söyleyeyim. Şimdi abiyi görünce ırkçılık gibi anlaşılmasın. Endonezya'nın genelinde insanlar tabii kumral tenli, daha koyu tenliler ama Papua'dakiler daha çok siyahi gibi. Yani buradaki insanlar artık tamamen daha siyahi gibi, sanki farklı bir ırkmış gibi. Ama aslında Endonezyalılar, yani buranın halkılar, buranın dilini konuşuyorlar. Ama ten renkleri daha hani koyu. Hello. Onu da söylemiş olalım. Yani gördüğünüz gibi burada da çok güzel bir yol var ama nereye gidiyor bilmiyorum şimdi. Harika bir yol var. Biraz gideyim. Çok da kaybolmadan. Şimdi milletin evine de girmek istemiyorum ama. Abinin evi mi acaba? Ve mesela abinin evi oradaymış. Bu birinin evi herhalde ama şu aradan bir yukarı çıkmaya çalışacağım. Sizin için. İnşallah özel bir bölge değildir burası. Şimdi milletin evine girip bu kim lan diye kovabilirler beni. It's just forest, I think. Bilmiyorum birinin bölgesi mi burası acaba ama evet, çok da gitmemek lazım sanki. Öyle hissettim. Ama çok güzel bir doğası var. Hadi biraz daha gideyim. Çok güzel bir doğası var gerçekten. Yani daha da çok gitmek isterim ama şimdi ne çıkacak ottan, ne olacak onu bilmiyorum ama en azından şöyle bir şey çekelim. Okey. Sadece burayı çektik. Halo. Sorry. Here. Can I? They will take me from bike. Tidak tak kamu bahasa jadi coba pakai bahasa Indonesia. Siapa nama kamu? Nama Juli. Kuli? Uli? Aydın. Kau nama? Aydın. Aydon.
Saya dari Turki. Ini Oo, Salam Minang. baik banget. Baik. Bagus. Bagus. Bagus itu nama apa? Bajan. Wow. Beautiful. Oh, di telepon. Di sana, ambil gambar di sini. Wow. Ya. Ini yang bagus, gambar bagus sekali ya. Ya bagus. Wow. Halo. Siapa nama kamu? Betul. Meto Aydın. Aydun. Saya dari Oh, kira Aydun. saya dari Turki. Dari Turki. Turki. Rumah? Rumah ada itu. Rumah. Halo. Halo. Oh, Oh, kira Aydun. it's beautiful. Bagus. Bagus. Kelihatan. Can you take my photo? Foto. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Kau beri situ. Of course. Kau bawa. Satu, dua, tiga. Terima Bagus. kasih. Makasih. Terima kasih. Kau kirim. Terima kasih. Mana? God bless you. Iya, tak boleh. Kau lihat ini, Mama Papua. Ah. Mama Papua. Okay. Terima kasih. Ya. I'm Jalan. go there. Oh, Jalan. Terima kasih. Oh, Terima pakai Aydun. Evet, böyle tamamen random gelişti her şey. Yani bahçeye girdim ve teyzeler beni gördü. Hani ilk çekindim çünkü birinin evi herhalde diye. Sonra onlar beni görünce ben geri dönüyordum. Hayır hayır, gidebilirsin, orada çok güzel bir manzara var dediler ve oraya götürdüler beni. Güzeldi, keyifliydi yani. Çok böyle rastgele bir andı. Ha, köpek de var burada. Ini Mama punya. Aa, punya. Iya. Rumah. Ya. Okey. Terima kasih. Ya dah. Jalan. Ya jalan. Terima kasih. Jalan means, pardon, diller birbirine karışıyor. Jalan şey demek, yürümek demek. Az çok anlaştık el işaretiyle falan. İlk başta dedim herhalde rahatsız oldular. Ne, hop nereye gidiyorsun hemşerim falan diye. Ama aslında sadece benimle tanışmak istediler, gösterdiler bana. Fotoğrafta çekildik. Güzel, keyifli yani, yürümesi burada keyifli. İnsanlar sıcakkanlı. Gördüğünüz gibi rastgele bir yere girdim. Büyük ihtimal kendi bahçeleriydi orası ama onlar şey yapabilirsin, git gez dediler. Çok da izin almadım yani, direkt kamerayla girdim. Hani mesela bizde olsa bir pompalıyla bir pompalıyla çıkma operasyonu olur herhalde. Öyle düşünüyorum. Çok güzeldi. Güzel bir deneyimdi. Rab güzel insanlarla karşılaştırsın hepimize. Çok güzel ya, bakın her şey gayet bagus yani. Her şey çok tatlı, güzel duruyor. Su alıyorlar, sucu getirmiş suyu. Yemek yiyorlar. Orada yine harika bir yol var. Gene bir yeşillik gördüm, ben giriyorum direkt. Yani video çıkartmak için değil, normalde de giriyorum hani keşfetmeye çalışıyorum. Explore benim için iyidir. Severim, keyiflidir. Burada da çok güzel bir ev var. Evet, buradan sonrası artık normal şehir hizasında. Şimdi Reski'yi arıyorum. Ondan bir konum isteyeyim. İlk defa tek başıma çıktım bu arada. Hani bundan önce biraz böyle bir şey süreci vardı sanki. Hani çekince vardı yani, hiç bilmediğim için bölgeyi. Biz arkadaşımla hep çıkıyordum. Şimdi onların evine geri döneceğim ama hello. Herhalde çekmiyor telefon. Şimdi geldiğim yerden geri dönmeye çalışacağım. Bakalım. Hello. Hello. Burası anladığım kadarıyla biraz daha bölgesi ama bir haritaya bakmam lazım. Maps'e bir bakacağım. Ormanın içerisinden geldim ya. Şimdi de hani
Size ana caddeyi göstermiş olayım. Motorları ne kadar çok kullandıklarını görebilirsiniz. Her yerde motor var. Onu da görmüş olabilirsiniz yani. Burada devam ediyoruz yürüyüşümüze. Böyle bir anda hop şeyler karşınıza çıkıyor. Yaşar hazırlanıyor. Yolda yürürken onlara dikkat etmek lazım. Dediğim gibi mümkün olduğunca gece yürümeyin. Ama gece yürürseniz de gündüz de gece de şuna özellikle dikkat edin. Bir anda böyle kocaman bakın mesela şurada göçükler var. Onlara dikkat etmek lazım. Burası biraz daha ana caddesi gibi düşünebilirsiniz. Burada satılan şeyler var tabii ki. Yol kenarında. Sokak lezzetleri de var. Yanımda para yok, hiçbir şey yok şu anda. Sadece o tarafa doğru gitmeye çalışıyorum bulmak için. Yani az çok hatırlıyorum bu güzergahı. En yakın zamanda da bulacağız. Burada ilginç bir şey var. Mesela normalde marketlerin önünde şey var. Nasıl söyleyeyim? Marketlerin önünde bekliyor mesela kişi. Ama görevli değil. Ama bir şekilde otopark değnekçilik yapanlar var. Hani marketlerin parkında değnekçilik yapanlar var. Onları görüyoruz. Şimdi Reski arıyor. Onu açayım. Evet, lokasyonu aldık ki emin olalım. Lokasyona bakalım. Hello. They call me Mister. Burada da tabii şimdi yol kenarında şeyleri göreceğiz. Hello. Ve yol kenarında kiliseleri göreceğiz burada da. Hani sonrasında hello, hi. Evet, burada yürürken böyle. Hello, Mr. Sir. Sir diyenler yok. Sadece Mr. ya da Bule. Diyorlar. Keşfetmiş olduk. Birazcık daha kendimiz de buranın tozunu yutmuş olduk. Öyle söyleyelim. Etrafı göstermedim size. Özür dilerim. Etrafı göstereyim. Çok kendime gösterdim. Yani normalde ben de gezi vloglarını çok izliyorum. İzlerken genelde çok böyle kendilerini gösterince ya bir etrafı göstersene falan diye söylüyorum. O yüzden aynısını ben yaptım şu anda. Demek ki böyle oluyormuş. Biraz pratik kazanmak lazım. İlk vlogum bu benim. O yüzden mükemmel değil. Burada benzinlikler var böyle. Benzinlikte durup genelde motor kullanıyorlar zaten. Motorunuzu, deposunu fullleyebilirsiniz. Yani burada yürümek Bule olarak keyifli. Yani herkes selam veriyor size. Hello. Hello. Mau tanya, Mister beli kamera ini di mana? Kamera? Iya, belinya di mana? Sorry, I don't understand. YouTube? Bukan YouTube. Apa namanya? My name? Yes, your name and your apa? Nomor telepon. My name is on YouTube. Oke, your number? Number? Nah, Number for what? saya mau bicara dengan Anda. Ini YouTube kamu? YouTube kanal. You can follow from there. Oke. Okay. Oke. You can write. Namanya apa tadi? Do you want to write? Sabar ya. Menu list? Boleh. Boleh. Putu ya. Kutlu. Yeah. My Okay. surname. Thank you. Terima kasih. Şimdi birazcık burası hakkında da bilgi vermiş olalım. Papua bölgesine baktığımız zaman Papua bölgesi Yeni Gine adasıyla yan yana. Aslında arada sadece bir sınır var. Dünyanın en büyük ikinci adası olan Yeni Gine adasının aslında batı kısmı oluyor ve Endonezya'ya bağlı oluyor. Yeni Gine ayrı bir ülke orası artık. Doğa açısından aslında dünyanın en zengin bölgelerinden birisi gerçekten. Ve burada farklı kuş türlerini görebilirsiniz. Özellikle Birds of Paradise dedikleri cennet kuşları ile ünlü. Bu kuşlar dünyanın en ilginç kuş türlerinden bazıları. Erkek kuşlar çiftleşme döneminde çok gösterişli danslar yapıyorlar. Hani dişisini etkilemeye çalışan kertenkele deriz ya, bu da dişisini etkilemeye çalışan kuş yani. Aynı zamanda çok sayıda sürüngene, işte tropik bitkilere ev sahipliği yapıyor. Kabileler de var burada tabii ki. 250'den fazla yerel kabile bulunuyor Papua'da. Kabileler bazıları çok uzun süre dış dünyayla çok az temas kurmuş. Eskiden bazı kabilelerde ritüel savaşlar ve hatta yamyamlık vakaları da mevcut. Ancak günümüzde böyle bir uygulama yok. Bugün aslında Papua'daki kabilelerin çoğu modern toplumla etkileşim halinde. Şimdi yavaş yavaş geliyorum.